Türk devletleri arasında en değerli paraya sahip olan Can Azerbaycan'a hoş geldiniz. Bu güzel ülkenin sıra dışı sınırlarına yolculuk yapmaya ve Ermenistan'daki Ekslav topraklarına göz atmaya hazır mısınız? Azerbaycan, 86.600 km² yüz ölçümüyle Konya, Ankara ve Sivas kadar bir alanı kapsamaktadır. Neredeyse Türkiye'nin en büyük 3 şehri kadar alanı kaplıyor gibi görünse de buna rağmen Avrupa'daki pek çok devletten daha büyük topraklara sahiptir. 10 milyonu aşkın nüfusuyla İsviçre, Danimarka, Sırbistan gibi ülkelerden daha fazla nüfusa sahiptir. Nüfusun büyük çoğunluğu, Bakü dahil olmak üzere Azerbaycan sınırlarıyla çevrili büyük şehirlerde yaşıyor olsa da Ermenistan'ın Azerbaycan'la kara bağlantısını böldüğü Nahçıvan'da ise yaklaşık 100.000 insan yaşıyor. Bildiğiniz üzere bir devletin başka bir devlet tarafından kendisiyle bağlantısı kesilmiş toprağı varsa o ülke Ekslav toprağa sahiptir. Haliyle de Azerbaycan'ın Ekslav toprağı deyince ilk akla gelen yer şüphesiz Nahçıvan oluyor. Fakat bunların hepsi aslında buzdağının görünen kısmı. Buzdağının görünmeyen kısmında Azerbaycan'ın Ermenistan'daki toprakları ve Ermenistan'ın Azerbaycan'daki toprağı da var. Elbette bunun en büyük nedeni Sovyetler Birliği döneminde belirlenen sınırlar. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından iki ülke arasında bazı anlaşmazlıklar meydana geldi ve bu süreçte Azerbaycan'ın Ermenistan içerisinde bazı toprakları kaldı. Bu harita 1890 yılları arasında Ermenistan topraklarında yaşayan Azerbaycanlıların yerleştikleri bölgeleri gösteriyor. Ermenistan'da yaşayan Azerbaycanlılar ve diğer Türk nüfusunun sayısı geçmişte birkaç 100.000 kişiye ulaşıyordu. Fakat Dağlık Karabağ sorunu olduktan sonra günümüzde bu sayı neredeyse sıfıra kadar indi. 1988-89 yılları arasında zirveye ulaşan Türksüz Ermenistan politikası yüzünden şimdiki Ermenistan sınırlarında 605'ten fazla yerleşim biriminde hiçbir Türk kalmadı. Artık içerisinde Türk yaşamayan ama haritalarda hala Türk yurdu olan bazı yerlere seyahat edeceğiz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın uzunluğu tahminen 1000 kilometredir ve iki ana bölümden oluşuyor. Batıda Ermenistan ve Azerbaycan'ın Nahçıvan Ekslavı sınırı oluştururken doğuda Ermenistan ile Anakara Azerbaycan sınır çizgisini oluşturmaktadır. Ek olarak sınırın her iki tarafında bir dizi Ekslav toprakları da var. Bu topraklardan ilk ziyaret edeceğimiz yer ise Yukarı Eskipara. Ermenistan toprakları içerisinde kalan araziler arasında en büyüğü olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yani Yukarı Eskipara, Azerbaycan'a ait bir Ekslav toprak. İki yerleşim yerini birbirinden ayıran yer ise yine Eskipara adında bir yerleşim yeri. Ancak burası Ermenistan'a ait olan bölüm. Ermenilere ait Eskipara'da yerleşim olmasına rağmen Yukarı Eskipara'da yerleşim bulunmuyor. Çünkü bu köy artık viranelerden ibaret. Binalardan geriye yalnızca yıkık temeller kalmış durumda. 1990 yılında yaklaşık 500 kişiden oluşan bu köy Ermeniler tarafından ele geçirildi ve bu sebeple köyün Azerbaycanlı sakinleri bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Terk edilen topraklardan bazıları da Sofulu ve Berrudarlı köyleriydi. Azerbaycan'ın Kaza bölgesine çok yakın olan bu yerleşim yerlerinin de Azerbaycan ile kara bağlantısı bulunmuyor. Aslında Anakara ile köyleri ayıran yolun uzunluğu sadece 3 kilometre olsa da bu iki köyün çevresi de Ermeni köyleriyle çevrilmiş ve böylece Azerbaycan anakarasından ayrılmıştır. Şu ana kadar bahsettiğim bu topraklar haritalarda kendilerini belli etse de aslında pratikte geçerliliklerini yitirmiş diyebilirim. Son olarak Azerbaycan'ın özerk bölgesi olan Nahçıvan'a bağlı bir Ekslav'dan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Nahçıvan, Türkiye ile kara sınırı paylaşıyor ve bu açıdan stratejik bir lokasyona sahip. Şimdiye kadar bahsettiğim Ekslavlar Azerbaycan anakarasına yakın olanlardı. Fakat Kerki adındaki bu yerleşim yeri ise Nahçıvan'a ve haliyle Türkiye'ye daha yakın. Bu sebeple Nahçıvan ile Azerbaycan anakarasını birbirine bağlayacak olan koridor içinde ekstra bir öneme sahip. Ayrıca Kerki köyü tarihsel olarak Azerbaycan topraklarına dahil olan bir bölgeydi. Ancak Sovyetler Birliği döneminde etnik ve coğrafi sınırların belirlenmesi sırasında burası Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti sınırları içerisinde kaldı. Sovyet döneminde Kerki'de çoğunlukla Azerbaycanlılar yaşıyordu. Ancak 1988-1994 yılları arasında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı sonrasındaki etnik gerilimler nedeniyle birçok Azerbaycanlı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Burası tıpkı diğer yerleşim yerlerinde olduğu gibi günümüzde Ermenistan'ın kontrolü altında kalmaya devam ediyor. Ayrıca Eskipara örneğine benzer bir durum Kark örneğinde de geçerli. 1. Dağlık Karabağ Savaşı sırasında işgal edilen bu topraklardan göçmek zorunda kalan insanlar, Nahçıvan sınırları içerisine yerleşmek zorunda kalmış ve bu yüzden yaşadıkları yere de Yeni Karki adını vermiştir.
Bu yeni köyün nüfusuysa yaklaşık 500 kişi dolaylarında. Bu köyleri sizlere uzun uzun anlatmak isterdim ama ne yazık ki haklarında pek fazla bilgi ve kaynak yok. Fakat Ermeni lobisinin bu kadar dillendirildiği bir dönemde farkındalık yaratma kanaatiyle böyle bir video yapmak istedim. Yine de tek taraflı bir bakış açısına sahip olmadığım için sizi son bir yolculuğa daha çıkaracağım. Burası da Google haritalarda Ermenistan toprağı olarak gösterilen Azerbaycan anakarası içerisinde kalan Artvaşen ya da diğer adıyla başkent. Burası Ermenistan sınırına yakın bir konumda bulunuyor ve yaklaşık 40 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Coğrafi olarak Azerbaycan sınırları içerisinde yer almasına rağmen Sovyetler Birliği döneminde etnik olarak Ermeni nüfusu barındırıyordu. 1988-1994 yılları arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan savaş sırasında Artvaşen gibi bölgelerde etnik gerilimler artmıştı. Bu gerilimler sonucunda tıpkı Ermenistan'daki Azerbaycan köylerinde olduğu gibi Artvaşen'deki Ermeni nüfusunun büyük bir kısmı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Köyün tarihine bakacak olursak 1850'lerde Ermeniler tarafından kurulduğunu söyleyebilirim. Hemen hemen 80 yıl boyunca burada Ermeniler yaşasa da 1923-1929 yılları arasında toprak anlaşmazlığı yaşandı ve olaylar Ermenistan lehine çözüldü. Ancak Ocak 1927'de Artvaşen'i çevreleyen arazi Azerbaycan'a verildi. Ardından köyün adı başkent olarak değiştirildi. Azerbaycan ordusunun bölgeyi ele geçirmesinin ardından Ermeni nüfusu burayı terk etti ve günümüzde de bu köy terk edilmiş olarak varlığını sürdürüyor. Ayrıca şu anda Azerbaycan tarafından yönetiliyor. İki ülke arasında yaşanan bu toprak anlaşmazlıklarının kökeni elbette Sovyetler Birliği döneminde çizilen sınırlara dayanıyor. Bu durumun etkilerini Dağlık Karabağ savaşlarında da gördük. Belki de gelecek dönemde de görmeye devam edeceğiz. Velhasıl günümüzde ex-Slav topraklara sahip pek çok devlet var. İspanya'nın Fransa'da, Almanya'nın ise İsviçre'de köyleri mevcut. Gönlüm elbette yüzyıllar boyunca iç içe yaşayan bu milletlerin günümüzde de bu köylerde iç içe yaşamasından yana, düşman olmasından değil. Fakat Atatürk'e dil uzatan ya da Türkiye düşman olmayı seçenin kaderi de cephede bellidir. Bu ne oldu Paşinyan diyesen birçok iller erzinde dillerde kalacak. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'a. 100.000 abone hayalim için desteklerinizi bekliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.